Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar hoş geldiniz. Temmuz ayı burç yorumlarındasınız. Lütfen öncelikle yükselen burcunuz, öz güneş burcunuz biliyorsanız ay burcunuza göre takip etmeyi unutmayın diyelim. Evet, 2023 yılının Temmuz ayı hepimiz için önemli bir ay. 18 yıllık devreleri astrolojide çalıştıran bir yeni zaman dilimine gireceğiz. Öncelikle bu konuyla başlayalım. Çünkü hepimizi çok yakından ilgilendiren kadersel dediğimiz bazı yenilikler, değişimler hayatımızda başlayacak. Birebir başakları nasıl etkileyecek? Birebir direkt etki almayabilirsiniz sevgili başaklar. Bu süreç 18 ayda bir tamamlanıyor. Yani 18 ayda bir burç değiştiriyor bu düğümler ve aynı zamanda dediğim gibi 18 yıllık evreler halinde çalışıyor. Öncelikle yılları söyleyeceğim sizlere. Mesela bundan önceki düğümlerin Koç ve Terazi aksına geçişinde mesela en yakın tarihleri vereceğim. Siz de buna göre doğum tarihinize belki işte benzer hani doğum tarihiniz değil de işte güneşiniz derece olarak vesaire gibi yakınsa etki alıp almayacağınızı veya nasıl etki alacağınızı tahmin edebilirsiniz. Evet, şöyle bir sıralama var. Öncelikle 1914-1916 yılları arasında daha önce gerçekleşmiş. Daha sonra 1932-1934 yılları arasında gerçekleşmiş. Daha yakın bize tarihe baktığımızda 1950 ve 1952 yılları arasında düğümler bu aksta seyahat etmişler. Evet, bizim jenerasyonumuza yaklaştığımızda ise 1969-1970 yılları arasında seyahat etmiş. Daha sonra daha yakın tarih ise 1987 ve 88 yıllarında ve en son seyahatini ise 2005-2006 yılları arasında gerçekleştirmiş. Tabii ki sizin doğum tarihleriniz bu saymış olduğum yıllara denk geliyorsa sizin için önemli olabilir. Dediğim gibi şöyle bir 18 yıl önceye giderseniz hayatımıza nasıl bir evre yaşamışız belki tahmin edebiliriz. Evet, şimdi başaklar için özellikle para dinamiklerini çalıştıracak bir 18 aylık süreç olacak. Düğümler sizin için hemen haritanıza şöyle bir detaylı bakalım. Evet, 8 ve 2 ve 8 aksınızda seyahat edecek. Kuzey düğüm Koç burcunda finansal göstergeler alanında. Bu aslında geçtiğimiz 2 yıl yaşadığınız mesela bir takım altyapısını oluşturduğunuz konularda, finansal konularda özellikle bir takım geri dönüşleri getirebilir hayatınıza. Çünkü kuzey düğümün bulunduğu alan genellikle bizim rehberimiz olur. Fırsatlar getirebilir ve bu para olduğu için de size bu anlamda fırsat getirebileceğini düşünüyorum. Güney düğüm para evinizde 18 ay boyunca gelir, gider, kazançlar, yatırımlar, finansal göstergeler eğer doğum haritanızda etki alıyorsa tabii ki etki alacaktır ama direkt birebir etki aldığınızı söyleyemem. Şimdi gelelim Temmuz ayının diğer dinamiklerine bakın. Önemli bir giriş yapıyoruz. Çünkü 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay yaşayacağız. Değerli Başaklar sizin için önemli çünkü toprak elementinde sizi destekleyen bir süreç bu. 5. evinizde bir dolunay. Bu dolunayın etkileri bu arada 17 Temmuz'a kadar sürecektir. Çocuklar, aşk hayatı, finansal konular, ilişkilerle ilgili konular gündeminizde olabilir 3 Temmuz ve devamındaki günlerde ve bu alanı tabii ki Satürn yönetiyor. Belki de bebek haberi olabilir, evlilikler veya ilişkilerde buna bağlı konular çalışabilir. En çok da finansal göstergeleri işaret eden bir alan. Devam ettiğimizde 10 Temmuz'da Mars artık sizin burcunuza yani Başak Burcu'na geçmiş olacak. Bizim motivasyon gezegenimiz, hareket gezegenimiz, enerjimizi nerede ve nasıl harcadığımızı gösteren gezegen burcunuzda seyahat edecek 10 Temmuz'dan itibaren. Bu ne demek? Aslında Temmuz ayı boyunca da daha mücadeleli bir sürece başlıyorsunuz. Hareket alanınız genişliyor. Çünkü yani gerçekten 12. evinizin çok yoğun olduğu ve halen daha da yoğun yaşandığı bir süreci yaşıyorsunuz. Biraz sonra bundan da bahsedeceğim. Ama Mars'ın buradan ayrılıyor olması sizin artık özgürce, daha bireysel ve daha rahat aslında diyelim ortaya koymak istediklerinizi koyabileceğiniz bir süreçtir. Genellikle zaman zaman agresyon da verebiliyor. Sağlıkla ilgili işte bir takım küçük operasyonlarla ilgili hani böyle ameliyat gibi durumlar olabilir. Ama genel olarak ilişkilerinizde de daha güçlü mücadele edeceğiniz
bir süreci başlatacak. Evet, 11 Temmuz'da ise artık düşünce gezegenimiz Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve sizin Aslan Burcu'nda bulunan, tabii şu anda Venüs, Mars da oradaydı bu arada. Mars artık bir gün önce oradan ayrılmış olacak. Merkür'ün de buraya geçmesi biraz daha arka plan konuları düşüneceğinizi, biraz daha takipte olacağınız, finansal veya özel hayatınızla ilgili bir takım konuları daha çok araştıracağınız, merak içinde olacağınız bir süreç olacak. Bu ana kadar bu arada Merkür Yengeç Burcu'nda çok daha hassas ve duygusal, sosyal çevrenizle ilgili konularınızı, arkadaşlarınızı belki de daha çok devreye sokacak. Evet, devam ettiğimizde önemli bir gün 17 Temmuz değerli Başaklar. Çünkü o gün düğümler artık burç değiştiriyor. Evet, kadersel ve çok önemli bir döngüyü çalıştırıyor. Koç ve Terazi aksına geçiyor ve aynı gün 25 derece Yengeç burcunda bir yeni ay doğacak. Bu da sizin 11. evinizde. Bu demek oluyor ki ay boyunca sosyal ilişkileriniz, çünkü Merkür de oradan geçti, oradaki dinamikler, arkadaşlar, topluluklar veya belki de bir takım konularda daha ön plana çıkmak için fırsatlar bulacağınız, yani yeni ayın olumlu etkisini alıyorsunuz. Zorlayıcı olduğunu söyleyemem açıkçası. Jüpiter hala bu arada Mars burcunuza geçtikten sonra tabii ki toprak elementinde Jüpiter'den destek alacağınız, bilhassa uluslararası ticari konular, hukuki süreçler, hani böyle mahkeme gibi durumlar olabilir. Eğitim, öğrenim gibi konularda destek alacağınız bir zaman dilimi olacak. Evet, devam ediyoruz ve bizim için önemli bir süreç daha tabii ki bu gezegenlerin burç değiştirmesiyle beraber elbette ki Koç ve Terazi aksında yaşanacak tutulmalardan da bahsetmek istiyorum. İlkini yaşadık. 29 derece Koç burcunda bir güneş tutulması yaşamıştık yılın başında. Ve bunun devamında Ekim ayında özellikle vermiş olduğum tarihler, mesela 69-70, 87-88 veya 2005-2006 doğumluysanız sizi yakinen ilgilendirebilir açıkçası, bu tarihlerde doğduysanız eğer. Hayatınızda gerçekten önemli bir süreç başlatabilir. Şimdi bir en önemli aslında Temmuz ayının konusu, diğer konusu ise 23 Temmuz. Bu 23 Temmuz. Venüs Aslan Burcu'nda retro yapmaya başlıyor. Ve aynı gün Güneş de Aslan Burcu'na geçiyor değerli Başaklar. Evet, 12. eviniz çok yoğun çalışacak. Şimdi yükselen burcu Başaklar için daha dikkatli dinlemelerini tavsiye ederim. Bu Venüs retrosu 12. evinizde retro yaptığında aslında arka planda ya da geçmişte yaşanmış bir takım ilişkileri diyelim, gündeminize tekrar taşıyabilir. Biraz böyle arka planda dediğimizde hani platonik aşklar olabilir. Önceki zaman dilimlerinde size bir takım duygular yaşatmış konular tekrar aktifleşebilir. Tabii doğum haritanızda burada Aslan Burcu'nda gezegen yerleşimleriniz varsa iş hayatını, sağlıkla ilgili konuları etkileyebilir. Çünkü bu retro 23'ünde başlayacak ve 10 Eylül'e kadar sürecek. Aslında 10 Eylül'e kadar sürüyor olması şunu gösteriyor bizlere. Açıkçası şöyle söyleyebiliriz. Hani doğum gününüz başlayacak. İşte Güneş Başak Burcu'na Ağustos'un sonunda geçecek ve aynı esnada Venüs hala retro yapıyor olacağı için bu sürecin bu son evresinde, hani Eylül, Ağustos sonu diyelim, sizin için daha önemli bir süreç olabilir. Tabii bu doğum haritanızla çok ilgili. Doğum haritanıza bakmanız icap edebilir. Bu arada Uranüs'ün etkisini olumlu alıyorsunuz. Jüpiter'in etkisini olumlu alıyorsunuz yaşantınızda ve Jüpiter'in etkisini halen daha da gelecek Şubat ayına kadar, pardon, Haziran ayına kadar, 2024 Haziran ayına kadar da alacaksınız diyebilirim. Önemli sorunları çözmek, kendinizi ön plana ya da daha temiz duygularla bile ortaya koyabilmek için bu Venüs retrosunu olumlu değerlendirebilirseniz eğer sizin için güzel bir süreci başlatabilir. Dediğim gibi bu önemli bir süreç olacak hepimiz için. Evet, böyle bir Temmuz ayı yaşayacağız sevgili Başaklar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum ve kanalıma abone değilseniz eğer abone olmanızı rica edeceğiz. Ben Deniz Altın. Tekrar görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.